Bu çalışmamızda sanat danışmanı ve tasarımcı Seyit Harun Özdemir'in 2010 yılında kaleme aldığı Gülten İmamoğlu sanatından mikrokozmoslarla makrokozmosa çıkılan yolculuk adlı makalesinin seslendirmesini yapacağız. Seslendirme Arkeoloji Kütüphanesi YouTube kanalı tarafından yapılmaktadır. Sanat eleştirmenleri bir sanatçıyı dışa vurduğu duygu ve düşünceler yüzünden eleştirmemeli. Bir sanatçının neden şu ya da bu eğilimi savunduğunu incelemeli. Eğilimleri ortaya çıkaran koşulların nesnel bir analizini yapmalarıdır. Oysa sanatın işlevini, gerekliliğini savunmak sanatla ilgilenen herkesin sorumluluğu olduğu halde bu çok az insan tarafından yapılmaktadır. Karşımızda yaşamın 4 milyar yıllık öyküsünü anlatan Gülten İmamoğlu resimleri durmaktadır. Daha önce hiçbir yerde görmediğimiz kalıcı biçimleriyle özgünleştirilmiş, birikimleriyle yapıtlarındaki derin içeriği yetkin fırçasıyla pekiştirmiştir. Gülten İmamoğlu'nun insani yönü profesyonel sanatçı ruhundan geliyor. Özgün bir sanatçı, eşsiz bir kültür bilim kadını. Resimlerini ilk gördüğümde son dönemlerde beni iki ressam çok şaşırtmış, düşündürmüş ve heyecanlandırmıştı. Ergin İnan ve Gülten İmamoğlu. Goethe diyor ya hani, gri bilgiyi sembolize eder. Yeşil ise hayatın altın ağacı. Gülten İmamoğlu da çağdaş sanata yüklediği anlamla, estetik ulaşımıyla sanatın özünü mutlak olanı görünür kılmakla kalmayıp, resim sanatının görme sanatından öteye düşünme sanatı olduğunu sorgulatanların en başında gelir. Gülten İmamoğlu'nu anlamak için önce onun sanat varlığını analiz etmemiz gerekiyor. Sanatın psikolojik ve fiziksel etkilerini çözümlemiş, büyük lekelerle renklerin muhteşem dilini bulmuştur. Yaratıcı imgesinin doğrudan doğruya varoluş sorunlarına ve felsefe, mitoloji alanına uzanan boyutlarıyla bizi çok derinlerden bir yerimizden yakalıyor. Sanatçımızın önemi ve evrenselliği kuşkusuz buradan geliyor. Yüzeysel etkilerden uzak, gökkuşağıyla yaptığı yapıtlarını çağımız kuşağının daha iyi anlayabilmesini arzulardım. Yıllardır dünyanın birçok ülkesinde yaşayan önemli sanatçıları tanıyan, müzeleri, galerilerin daimi takipçisi olan bir sanat hayranı olarak kendi ülkemdeki sanatın anlaşılırlığı ve takdir üzerine kuşku içindeyim. Gülten İmamoğlu gibi yetkin, yarınlara uzanan kalıcı profesyonel sanatçılar ne yazık ki hak ettikleri yerde değillerdir. Tıpkı kendinden önceki çağdaşları gibi Marx diyor ya hani, mükemmel iyinin düşmanıdır. Yaptıklarıyla hiçbir zaman yetinmeyen, çağdaş sanatımızın öncülerinden Gülten İmamoğlu'nun sanat ruhunu anlıyor. Kusursuz bir yaratığı arayan sanatçı, gelecekte birçok sanatçıyı etkileyecektir. Yaratma gücüne tutkuyla bağlı, doğrudan durma konusunda güçlü sezilere sahip ve yakaladığı üslubun renkleri dans ettirişi tek tek ele alındığında büyülenmemek mümkün değil. Ürettiği değerlerle, müthiş duyarlı gözlemciliğiyle insanın alanını genişleterek biçimde sınırsızlığı belirlemiştir. Sanatçımız içselleştirdiği değerlerini özgürlüğün ve özgünlüğün kapsamında dışa vurmuştur. Sanatsal ifadede yeni bir üslubun belirmesi, iç dış dünya ve insanın kendi gerçekliğiyle ilgili yeni formların oluşumuna farklı bir yorum ve anlayış getirmiştir. Yapıtları yasamın özünü veren, dünyayı sanatıyla yorumlayan, asla tekrarcı olmayan bir yaklaşımladır. İç hesaplaşmanın, çözülmeyen düğümlerin, insana ait her şeyin her şeyden önce diyalektiği ressamıdır Gülten İmamoğlu. Dış dünyayı sınırsız sonsuz algılamasıyla özgürlüğü, varoluşu ve ölümü tuvallerinde kalıcılaştırmıştır. İçindeki müziği dinleyerek resim yapar. Tüm ruh hallerinin göz kamaştıran soyutluğunda, sulu boya pürlüğünde akrilikle bütünleşir. Resminin derinliğine inildiğinde soyut gölgemsi figürler seçilir.
Bir renk patlamasının sonucunda kendisi olan, sadece kendine benzeyen sanatçı yakaladığı renk senteziyle anılır. Artık o çok sevdiği mavisini, çatıştırdığı sarısı, kırmızısının karşılığı yeşiliyle ışıklı bir penceresi olmuştur resim sanatının. Renklerin sıcaklığıyla ve içeriden gelen bir ışıkla müziğin ritmi ve hareketi yansıtılmış gibidir. Görsel dışa vurumda objektif saptama tekniklerinden öznel anlatıma doğru güneş yüzlüdür resimleri. Ona göre çağdaşlığın özelliği sadece güzellik duyumu değil, çağdaş yaratıcıların dünyayı ve var olanları yeni bir gözle yorumlamaları ve yaklaşımlarıdır. Her bir yapıtının bireysel yorumun birer örneğini teşkil ettiğini görürüz. Her biri yeni ilişkiler ve yeni bir dünya önerisi içindedirler. Yalnızca iyi ve kötü sanat vardır ve aradaki farkı daha somut gözlemlemek için Gülten İmamoğlu'nun yapıtlarını yeniden ve bir daha yeniden izlemenizi öneririm. Gülten İmamoğlu, insanı ve doğayı durgun, değişmez, ölü bir gerçeklik olarak değil, sonsuz ve sürekli bir oluş, akış, eylemlilik, değişim ve evrim halinde bulunan canlı bir gerçeklik olarak birbirinden ayrı, birbiriyle ilgisiz, soyut ve bağımsız, tek yanlı birer nesne olarak değil, birbiriyle ilişkili, birbirine bağlı, birbirine karşılıklı etki ve tepkilerde bulunan çok yanlı bir bütün olarak sunar. Karşıt güçlerin birbiriyle çatışma halinde bulunduğu çelişmeli bir konu olarak ele alır. İçeriğin önceliğine, belirleyiciliğine inanmakla birlikte biçimi, edilgen, içeriğiyle bunları saydam renk tonlamalarıyla organik ve diyalektik bir bütün olarak birleştirmekle kendisini en olgun ve bitmiş haliyle bulmaya çalışır. Sanatı gerçekten kurtulma aracı değil, tersine gerçeği bulma, yansıtma aracı kabul etmiştir. Yapıtlarında işlediği konulardan dolayı soyut resimdeki yanılsamayı kaldırıp estetik nesnenin anlaşılmasına neden olmuştur. Çağdaş resim sanatımızın günümüz öncülerinden Gülten İmamoğlu, kalıplaşmış öğretilerin dışına çıkarak inovasyonu yani gerçek dünya eylemlerine bir yeniliğin katılmasını sağlamıştır. Dünya sanat tarihini iyi kavramış bir akademisyen olarak yapıtları görsel şiirler olduğu kadar isimlerinden de anlaşılacağı gibi felsefidir, mitolojiktir de. Pozitif enerjiler kattığı renklerini karanlık bir tünelin ucundaki göz kamaştıran bir ışığa dönüştürmüştür. Bu yaşayan kalıcı renk ışımaları onun hayalinde kurduğu sosyal dünyanın yansımalarıdır. Türkiye'de resim sanatının çıtasını yükseltip evrenselleştiren ender sanatçılarımızdandır. Asla vazgeçmez resimden. Tıpkı dalgalar ne kadar güçlü olursa olsun martının denizden vazgeçmediği gibi. Geleneğini aklayan sanatçımız çok kültürlülüğü sentezleyerek kültürel kimlik karmaşasını, eklektik kültür etkileşimlerinin değişim süreçlerindeki insan ilişkilerini çok iyi tahlil etmiştir. Özellikle kusursuz sanat eserlerini kendine ilke edinmiştir. Üzülerek gördüm ki bu sıra dışı sanatçının estetiği birçok insan tarafından henüz yeterince algılanamamıştır. Bankalarda yüksek hesaplara sahip olmak yerine güzel, kalıcı eserlerin sahibi olmanın kültür yetkinliği henüz oturmamıştır Türkiye'de. Gülten İmamoğlu'nu dünya sanatı bağlamında ele alıp değerlendirmek çok daha doğru ve tutarlı olur. Sanatçımız sadece Türk resim sanatında değil, dünya resim sanatında da çok iyi bir yere sahip olacaktır inancındayım. Şüphesiz büyük bir sanatçı. Bir zihinsel, görsel ve imgesel olarak kendine ait kıtasındadır. Onun özgürlüğünü ben yaratıcılık ve özgünlüğe varabilme olarak görüyorum. Gerçekte sanatı iyi algılayabilmek için eğitim kadar bir gözün iyi biriktirilmiş olması gerekmektedir. Unutmayalım ki yaşam kısa, sanat uzundur. Kalın ve pahalı sanat kitapları çıkartılarak, müzayedelerde pazarlanarak iyi ressam olunmaz. Sanatı ve sanatçıyı politikacılardan öğrenmiş ve öğrenmeye devam eden bir toplumun sanata bakışını değiştirmek için zorlu bir yoldayız. Aziz Nesin'in
Türkiye'de 3 kişiden 5'i şairdir sözünü resim sanatı içinde rahatlıkla söyleyebiliriz. Hiçbir sanatsal değeri olmamasına karşın bilinen spekülasyonlarla, paranın gücüyle ünlenenler vardır ki bunlar da zamanla unutulup gidecektir. Sanatta gerçekten kalıcılar bir elin parmakları kadar azdır. Kendi toplumsal, düşünsel, sanatsal kişiliklerini, özgürlüklerini kavrayamamışların gittikçe arttığı bir dönemdeyiz. Güzellik insanlığın yaratımı olduğuna göre bu değerler özünü korumalıdır. Gerçek sanat yapıtları büyük bir coşku ve bilinçle yaratıldıkları için heyecan yaratırlar. Bundan dolayı resim bir diyalektik ilişkiler alanıdır. Özgün, yaratıcı ve özgürleştirici sanat kimliği özelliğiyle Gülten İmamoğlu kalıcı bir isimdir. İşte varoluşa ait tüm sırların hayalle gerçeklik arasında sınır oluşturduğu günümüzde sanatçımızın malzemesini tarih, felsefe ve bilim belirlerken genel kapsamında doğanın gözlemine bağlı yoğunluğu yansıtır. Göz ardı edilen gerçeklerle çevrili olduğumuz dünyanın bilinçle kavranması için ipuçları verir. Kültür dünyamızın nekrofilik tutkularının yoğun olduğu bir dönemde en zor olanı resim sanatını seçmiştir. Kandinsky, Cezanne, Mondrian öğrenilmeden Gülten İmamoğlu anlaşılamaz. Soyutlama, öznel ve nesnel baskılardan arınmış gerçek yaşamı temsil eder. Soyut sanatın doğuşunda Cezanne'nin doğayı silindir, küp ve konilere göre alması en belirleyici düşüncedir. Soyut resmin diğer öncüleri Kandinsky ve Mondrian'dır. Kandinsky ve Mondrian mistik dünya ile ilgileniyor ve resimlerinde de bunun anlamına ulaşmaya çalışıyorlardı. Kandinsky ve Kazimir Malevich soyut resmin temellerini renge, Mondrian ise geometrik biçimlere dayandırmıştır. Ruhsal titreşimleri duyabilmeyi sanata evrensellik yolunu açan tinsel bir edim olarak görür Kandinsky. Büyük ve kalıcı yaratıcılıklar tarihi süreçlerinde insana ait tüm değerlerin temel oluşumlarını yakalamış ve geleceğine yansıtmış olmaları açısından önemlidir. Yapıtları salt yerel ya da salt evrensel mesaj vermek biçimine değil, olabildiğince yerel ve bu yüzden olabildiğince evrensel, şiirsel görselliğin yeni biçimini bulmada da kendini göstermiştir. Alternatif bir değerler sistemi oluşturmuştur yapıtlarında. Gülten İmamoğlu kanıtlamıştır ki, görsel sanat doğru ve bilinçli uygulandığı zaman soyut biçimlerin objektifliği üzerinden soyutluk anlaşılır kılınabilir, insanlara daha çok sevdirilebilir. Resimlerine hayran olduğum, görselliği ışıtıp aydınlatan, bilgilerine güvendiğim, yaşamı, insanı, insanlığı bütünüyle kavrama çabası gösteren bu çok değerlere sahip profesyonel ressamımızın el değmemiş öteki dünyasına bir çift güvercinle en içten sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Seyit Harun Özdemir, sanat danışmanı ve tasarımcı. Cenevre 2010